Cin çarpması. Cin çağırayım derken cin çarpmasına uğrayan çok sayıda insan vardır. Böyle bir niyeti olmadığı halde isteği dışında cin veya cinlere karışan kişiler de vardır elbet. İster isteyerek, ister istem dışı olsun cinlerle karşılaşma halinde kişi, cinlerin yaydığı dalga boyuna maruz kalır. Bunun yanında cinlerin kimi zaman büründükleri dehşet verici görüntü de bu dalga boyunun yaydığı sarsıntıya ilave edilince elbette insanın ruhsal dengesinde de sarsıntılar olacaktır. Cin görüldüğünde duyulan bu ani korku ve heyecan özellikle yüz felci ve psikolojik travmalara sebep olur. Halk arasında böyle kişiler cin çarpmış, cin tutmuş, cinli, cinlere karışmış gibi ifadelerle tanımlanır. Bu tür kişiler ya istem dışı cinlerle karşılaşmış ya da cin çağırmaya soyunmuş acemi kişilerdir. Cinler bazen bir kedi, bazen bir keçi, bazen bir at, bazen de bir insan ya da yarı insan yarı hayvan şeklinde görünebilir. Anlaşılan odur ki cinler kendilerini istedikleri şekilde göstermeye yeteneğine sahiptirler. Bazen korkunç bir yaratık suretinde görülen bir cin, bazen de çok güzel bir peri kızı şeklinde insanın karşısına çıkabilir. İnsanların hizmetine giren cin ve periler elbette bağlı oldukları kişilere onların hoşuna gidecek en güzel surette görünürler. Cinler hep var olmuştur. İslamiyet'ten önce ve sonra. İslamiyet öncesi Türk inancında da yine tek tanrıya tapılırdı. Erişilmez anlamında gök tanrı ifadesiyle adlandırılan yaratıcı, insan oğluyla beraber cinleri de yaratmıştı. Gök tanrı inancında cinlerin 3 büyüğü vardı. Bunların adları Çar, Çur, Çor idi. Örneğin günümüzde dahi parayı çarçur etti derken bu eski cin isimlerinden bahsediliriz. Yani cin gibi geldi ve gitti. Yine karman çorman ifadesi, karışıklığı cinlerin görülmesiyle çıkan karmaşayı ve cinlerin etkisine girip incin, düzensiz bir hayat yaşayanları hatırlatır. Aklım karman çorman oldu derken bir bakıma sanki cin gören kişinin o anki şaşkınlığını, aklının başından gider gibi oluşunu ifade ederiz. Kur'an-ı Kerim'de cinlerin ateşin dumansız alevinden yaratıldıkları ve insanlardan önce yaratıldıkları yazılıdır. Cinler yüzlerce, hatta binlerce yıl yaşayabilirler. Cinlerin ömrü insanlara oranla çok daha uzundur. Tevrat ve İncil'de de cinlerden bahsedildiği gibi Budizm, Taoizm, Şamanizm gibi inançlarda da cinler önemli bir yer tutar. Bütün inanç sistemleri cinleri dışlamaz ve cin gerçeğini kabul eder. Kur'an tefsircilerine göre insanların atası Adem, cinlerin atası ise Can denen yani iblistir. Yine verilen bilgilerde cinlerin de insanlar gibi erkek ve dişilerden oluştuğu, bunların erkeklerine cin, dişilerine de peri dendiği söylenir. Cinlerin de iyileri ve kötüleri vardır. Cinler binlerce yıl yaşar ve onlar da evlenir, çoğalır. Cinler ve perilerde evlenen insanlar olduğu gibi bunun söylencesi de her devirde söylene gelmiştir. Cin çağırmayı deneyen kişilerin çoğu aslında bunu tam anlamıyla başaramaz. Çünkü kuvvetli bir iradeye sahip olmak ve cesur olmak, cin çağırmaya talip olan kişilerde aranılan birinci ve vazgeçilmez özelliktir. Cin görüldüğü zaman korkan kişi cinin etkisi altına almak isterken cinin etkisi altına girer. Elbette cin de karşısındakinin kendisinden korktuğunu fark edecek, kendisinden korkan kişinin hizmetine girmektense onu kendi hizmetine almak isteyecektir. Bu gayet doğaldır. Öyleyse cin çağırma işi için kolları sıvayanlar cesaret sahibi değillerse asla bunu denememeleri gerekir. Cin çağırmak anlaşılacağı gibi zayıf iradeli insanların ruh ve fizik sağlığı için son derece sakıncalıdır. Aslında ateşte oynamaktan bir farkı yoktur. Kendi alemlerin videolarımızın devamı için kanalımıza abone olmayı unutmayın.